Merhaba değerli hastalarımız. Bu videoda da yüzümüzdeki asimetrilerden bahsetmek istiyorum. Şöyle, insanlar anne karnından itibaren gelişirken sağ ve sol tarafları farklı gelişir. Bu bizim ellerimiz için de geçerli, ayaklarımız için geçerli. Hiç hayatınızda görmediğiniz böbrekleriniz için bile geçerli. Bir böbreklerine göre biraz daha aşağıda durur, daha az çalışır, öbürü daha çok çalışır. Bu bizim kaşlarımız için de geçerli, gözlerimiz için de geçerli. Mesela bazen bir kaş biraz yukarıda olabilir. Bazen bir göz biraz küçük, bir göz biraz büyük olabilir. Yani bu insan doğasında olan bir şey. Kaldı ki Hollywood yıldızlarına baktığınızda, yani isim olarak kimi isterseniz çok dikkatli baktığınızda Hollywood yıldızlarının tamamının bir yüzünün diğer yüzünden farklı olduğunu görebilirsiniz dikkatli bakarsanız. Tabii ki hastalar insanların yüzündeki bu doğal asimetriyi bilmiyorlar. Onların tek bildikleri şey var, o da şu: benim burnum güzel değil, bu burnu ameliyat ettirmeliyim. Ve sonra biz de o hastayı ameliyat ediyoruz. Burnunu düzeltiyoruz. Daha güzel bir burun yapıyoruz. Biz diyorum, bütün doktor arkadaşlar. Sonra hasta tabii nasıl ki yeni bir telefon aldığında onu mesela kurcalamak isterse ona çok böyle vakit geçirirsin. Hasta bu yeni burnunu incelemeye başlıyor. Sürekli aynalara bakıyor. Hiç aynaya bakmayan adam günde defalarca kez aynaya bakmaya başlıyor ve geri geliyor. Diyor ki hocam benim burnum eğri. Aslında burnu düz. Eğri olan ne? Eğri olan yüzü. Şöyle düşünün. Bir burnun düz olduğuna nasıl karar verebiliriz? Hastanın yüzünün sağına ve soluna bakacağız. Ama hastanın yüzünün sol tarafı biraz yukarıdaysa, bu aşağıdaysa bu burnun düz mü eğri mi olduğuna karar veremeyiz. Bir gözü küçükse, bir gözü büyükse, bu kemik daha gelişmiş, bu kemik daha küçükse bu burun acaba eğri mi diye gözükebilir. O yüzden bu yüzümüzdeki hafif asimetriler bizi yanıltmasın. Bunları kimse seçemez. Bunları ancak siz seçebilirsiniz. Yani sürekli aynaya baka baka, fotoğraf çeke çeke bu asimetriyi görebilirsiniz. Öyle olunca da düz bir burnu hafif eğri gibi görebilirsiniz. Bu gerçeği yansıtmaz. Daha önemlisi, yüzümüz asimetrik olduğunda burun delikleriyle ilgili de sorun başlıyor. Neden? Çünkü sağ burun deliği sağ yüzümüze ait, sol burun deliği sol yüzümüze ait. Sağ burun kanadı, sol burun kanadı farklı. Peki biz gülerken ya da siz gülerken arkadaşlarınıza bakın. Güldüğümüzde hiçbir zaman iki yüzümüz aynı eşit böyle yukarı gitmez. Bir taraf yüz daha çok gider, bir ağız daha çok çeker, biri o kadar çekmez mesela. Bu durumda ne oluyor? Güldüğümüzde bu yüzümüz yukarı daha çok giderse burun kanadını yukarıya daha çok çekiyor. Neden? Biz çocukluğumuzdan, bebekliğimizden beri öyle öğrenmişiz. Bu kas daha güçlü ve bu burun kanadını daha çok çekiyor. Daha çok çekerse bu burun deliği de azıcık büyük gözükebiliyor. Hal böyleyken ne oluyor? Hasta mutsuz oluyor. Diyor ki benim burun deliklerim eşit değil. Ben bakıyorum şimdi. Yani şöyle bilgisayara atıp programda böyle ölçseniz burun deliklerinin çapını, çevresini, birinin işte çevresi atıyorum 10'sa öbürünün çevresi de 9.9, yani neredeyse eşit. Böyle çok dikkatli bakarsan bir fark var. Buna yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sizin yüzünüz ameliyattan önce ne kadar asimetrikse, siz gülerken ne kadar asimetrik gülüyorsanız, aşağıdan çektirdiğiniz resim, yukarıdan çektirdiğiniz resimde yüzünüz ne kadar sağa sola kaymışsa, ameliyattan sonra da sağ ve sol taraf arasında bir asimetri olacaktır. Burun kanatlarının duruşu arasında bir asimetri olacaktır. Delikler arasında bir fark olacaktır. Bu kaçınılmaz. Biz bunu en belirgin eğri burunlarda görüyoruz. Ne oluyor? Hasta daha 8-10 yaşındayken, 5 yaşındayken düşüyor ya da birisi burnuna bisikletle çarpıyor. Burun tak diye kırılıp ortada duran burun buraya geliyor. Şimdi bu burun böyle tek başına Lego parçası değil ki kopup buraya gelsin. Burun yüz kemiklerimize yapışmış. Burun bir tarafa doğru giderken yüzümüzdeki kemikler de esniyor. O yüzden eğri burnu olan hastalara baktığımızda tamamının yüzünde ciddi bir asimetri oluyor. Bu eğri olan burnu biz düzeltip ortaya aldığımızda yüzündeki asimetri hala olduğu için hastalar hala burunların eğri olduğunu sanıyorlar. O yüzden burunlarla ilgili taraf, yani sağla sol arasında bir şeyi karşılaştırıyorsanız mutlaka yüzünüze de bakın. Mesela hasta bana fotoğraf gönderiyor, diyor ki benim diyor sağ burun kanadım biraz yukarıda duruyor, sol kanadım biraz aşağıda.
Bir bakıyorum hastanın kaşı diğer kaşından 1 santim yukarıda, gözü 1 santim yukarıda. Bütün yüzü bu tarafta duruyor. Şimdi bütün yüz yukarıda dururken burun kanadının da biraz yukarıda olması çok normal. Bu da bir etkendir. Şimdi artık hasta her şeyi araştırıyorlar, öğrenmek istiyorlar. Neden böyle, neden öyle, neresi böyle, doktor mu hata yaptı, bende ne var? Bu videodaki bilgiler de sizin ameliyattan sonraki hem yüzünüzdeki asimetriyi daha iyi anlamak, hem de buna bağlı burnunuzun sağ ile sol arasındaki bu hafif açılanma farklarını anlamak için önemli. Bu küçük asimetrilerle güzeliz aslında biz. Sonuçta insanlar hiçbir zaman şey değil, bir makine değil, fabrikadan çıkmış bir yedek parça değiliz biz. O yüzden vücudumuzdaki bu tatlı küçük asimetrilerle güzeliz. Böyle mutluyuz, böyle mutlu olmalıyız. Bir de tabii ki şöyle bir durum var. Şimdi şöyle düşünün. Bazen de hastanın yüzünde böyle tatlı bir asimetri olabilir. Veya nasıl söyleyeyim, yüzü simetrik de olabilir. Ama gerçekten burun asimetrik duruyor olabilir. Yani şimdi ben buraya kadar anlattığım bölümde hep böyle var yok arası şeyleri söyledim. Yani hasta geliyor mesela, yüzü gayet simetrik, her şey yolunda. Bir burun kanadı aşağıda, bir burun kanadı yukarıda. Böyle çirkin bir görüntü. Tabii ki onu da istemiyoruz. Ya da yüzünde böyle hafif bir asimetri var ama burnundaki asimetri almış başa gitmiş. Burnu bir tarafa doğru dönmüş, yamulmuş, çirkin görünüyor. Yani benim önceki anlattığım şeyler bu değil. Benim anlattığım şeyler böyle çok küçük. Yani evet hocam bir hafif bir fark var sanki. Yani sol burun kanadının böyle azıcık yukarıda mı sanki gibi böyle tatlı şeyler. Ama böyle bariz işte bir burun deliğim kocaman, bir burun deliğim küçücük, bir yüzümdeki asimetri demiş. Öyle bir şey yok. Ya da işte burnum böyle gidiyor, yüzümdeki asimetri, öyle bir şey yok. Benim söylediklerim hep böyle küçük tatlı asimetriler. Nasıl ki yüzümüzde hafif bir asimetri varsa burnumuzda hafif bir asimetri olabilir. Ama işte hasta geliyor burnunun ortasındaki direkt bir tarafa kaymış gibi böyle fantastik şeyler var. Onlar da tabii ki hasta tekrar ameliyat olup onu düzelttirebilirler. İkisi de birbirinden ayırt etmenizi istiyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Geçmiş olsun.